Kısa Film Festivali'nden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün aksiyon dolu bir programla karşınızdayız. Gerçekten müthiş bir sinema ekibi şu anda Kısa Film Festivali stüdyosunda. Aziz Cem, Hakan Vurmaz ve Julia Roza. Julia Polonya'dan geliyor. Yaklaşık 1,5 senedir Türkiye'de yaşıyor ve bu filme, bu ekibe dahil oldu. Welcome Julia. Hoş bulduk. Evet, kendisine de hoş geldin dedik ve Aziz Cem, seninle başlamak istiyorum sevgili dostum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok aksiyon dolu filmlerle geldiniz. Bugün Kısa Film Festivali'nde Uzak Doğu dönüş, usta işi Uzak Doğu dövüş sanatlarını izleyeceğiz biraz. Bize üst düzey kavga sahneleri göstereceksiniz. Bunlar çok keyifli sahneler, çok keyifli filmler olmuş. Gerçekten ekip olarak elinize sağlık. Tabii sporcu kimliğiniz var Hakan ve Aziz. Bu da tabii o sporcu disiplini biraz daha yaptığınız işlere, bu filmlere yansımış gerçekten. Ve çok temiz bir iş çıkmış. Aziz, bu işe nasıl başladın? 3 filmimiz var bugün izleyeceğimiz. Tabii çok küçük yaşlardan beri dövüş sanatlarıyla uğraşıyorsun ve bunu filme dökme, bir objektif karşısında yapma işi. Ne zaman başladı, nasıl oldu? Biraz hikayeni alabilir miyim? Yani aslında 2006 yılından beri hem Türk sinemasında hem de yabancı filmlerde olsun dublör, dublör ve aksiyon yönetmeni, dövüş koreografı olarak zaten çalışıyoruz. Ben ve ekibim, işte Hakan Vurmaz, şu anda yanımızda stüdyoda yok ama Emre Şahin, aynı zamanda ekibimizden bir arkadaşımız. Kaçış filminde de yer alan. Tabii şimdi aksiyon yönetmenliği demek dövüş sanatlarını bilmenin yanında aynı zamanda yani hangi hareketi hangi açıdan, doğru açıdan almanın yolunu da bilmek anlamına geliyor. Yani bir hareketi doğru açıdan alamazsanız çok ekstrem bir şey olabilir, çok güzel bir hareket olabilir ama hareketi öldürürsünüz. O açıdan bu tarz denemeler yapıyoruz, kısa filmler yapıyoruz. Bunları çekip hem tecrübe açısından hem de yurt dışına festivallere gönderiyoruz, yurt içinde ve yurt dışında. Bugün de izleyeceğimiz Karşılaşma 2 filmiyle bir ödül aldık Action Sports Film Festivali'nden. Harika. İtalya'da Fiat Corti Film Festivali'nde gösterildik. Gerçekten uluslararası çapta ödüller ve gösterimler alan filmleriniz var ve Hakan Vurmaz'a gelmek istiyorum. Tekrar hoş geldin Hakan Hoş bulduk, Vurmaz. teşekkürler. Tabii sen de bir usta bir dövüşçüsün aynı zamanda hani bu ekibe dahil olmanın dışında yani aksiyon dövüşçülüğü, aksiyon oyunculuğunun dışında yine Uzak Doğu dövüş sporlarıyla iç içesin. Neler yapıyorsun? Yani ömrümüzün uzun bir yılı bu işe emek vererek geçti zaten. Şu anda yaptığımız iş zaten antrenörlük. Karate branşında antrenörlük yapıyoruz. Yeni ufak genç arkadaşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Hakan abiyle biz aynı zamanda aynı salondan yetişen sporcularız. Yani benim üst Evet. devrem kendisi. Yani film olayına, aksiyon film çekim olayına da Aziz Cem sayesinde girmiş bulunduk. Ya bir de- Aziz'in zaten bu tür çekimleri daha önceden de kısa filmleri var. Ekranda da göreceğiz birazdan. Son filme biz de dahil olduk. Umarım ortaya güzel bir şey çıkmıştır. Harika. Bugün 3 film izleyeceğiz demiştik. Önce Savaştan Sonra'yı izleyeceğiz. Sonra Escape, sizin son filminiz. Televizyonda ilk defa Ülke TV'de yayınlanacak. Ve tabi o Escape filminde Julia da rol alıyor. Evet. Hemen kendisine soralım bu gruba nasıl dahil oldu diye sormak istiyorum. How did you join this project, this group, Julia? I met Aziz in university in Poland, and I knew that he's making short movies, and once he asked me to act in his movie. And after long conversation with him, I agree Zor to oldu, ikna play. etmek çok zor oldu. Evet, şöyle. Yani Julia kısaca şöyle söylüyor. Üniversitede seninle tanışıyor ve onun da çok Evet. uzun konuşmalar sonucunda Evet, da çok- ikna ettiğini Yani aslında anlatıyor. çok yetenekli, çok yani birçok yani tabii ki önceki arkadaşlarımla çalıştığım arkadaşlarım hepsi çok değerli sporcular ve oyuncular. Ama Julia'nın kendini biraz hafife aldığını düşünüyorum. Bu filmde göreceğiz ki gerçekten hiç de Bence- hafife almamalı. Evet. What was your major in university, Julia? And I'm graduated from Polish philology. In Turkish it is Leh Dili ve Edebiyatı. Türkçe'de Evet, çok güzel. And I'm
now graduated from bachelor degree. Hı hı. Yani Leh dili ve edebiyatı ama sen ona farklı bir alanda bir teklif sunuyorsun ve Julia da kabul ediyor. Yani kendisini tanıdığım için zaten yapabileceğine inanmasaydım ona bu teklifi sunmazdım. Yani mesela bir dövüş sahnesinde oynaması için bir teklif sunmadım. Dövüş sanatları geçmişi yok. Hı hı. Ama oyunculuk açısından yani verilen bir şeyi yansıtması açısından çok yetenekli buldum. Ama tabii biraz şey yapıyor, kendini bir kabuğuna çekmiş. Onu kırdıktan sonra gerisi geldi. Evet, zaten izleyeceğiz az sonra ama önce bizi nasıl bir program bekliyor, nasıl filmler izleyeceğiz? Bunu da hem bir görmek açısından Savaştan Sonra filmini izleyelim sevgili izleyiciler. Yine Aziz Cem imzalı ve oradaki kadroyu da daha sonra filmden sonra tanıtalım ve neye benzediğine biraz bakalım. Savaştan Sonra filmi sizlerle, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaştan Sonra filmini izledik sevgili izleyiciler. Burcu Özlükan ve Emre Şahin eşlik etti bu filmde Aziz Cem'e. Gerçekten elinize sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Bir başka usta dövüşçüye sorayım. Nasıl buldun sahneleri Hakan? Yani daha önce de izlediğim bir kısa film. Emre Şahin ve Burcu arkadaşımıza buradan selamlar gönderelim. Gerçekten selamlar. Burcu da bu arada şampiyon bir sporcu değil mi? Evet, Türkiye kendisi şampiyonu. Evet, harika. Karatede Bayanlarda milli sporcudur aynı zamanda. müthiş. Selamlarımızı Türkiye gönderelim dereceleri bütün de ekibe. vardır. Emre Şahin, Burcu Özlükan benim beraber antrenman yaptığım kişiler, kalitesini bildiğim kişiler. Filmde de zaten her şey ortada. Evet. Aziz Cem'le de birleşince bu işler sinema olayına gelin dedi. Ortaya böyle güzel işler çıkıyor. Gerçekten de öyle. Azizcem, tabii Savaştan Sonra'yı izleyeceğiz. İzledik. Escape'i de izleyeceğiz. Biraz daha böyle sanki artmış. Böyle çıtayı yavaş yavaş yükseltiyorsun. Zaten birkaç ülkede geçen bir çekimi var Evet. Escape'in. Evet, yani Escape için özellikle yani yazarken zaten istiyordum, düşünüyordum böyle uluslararası bir proje yapmak. Okul dolayısıyla işte başka sebeplerle sık sık gidip geliyorum. O açıdan öyle bir yazdım. İşte gittiğim yerlerde çekerek bu sahneleri birleştirdim. Tabii Polonya sahnesini yöneten Julia, o sahnelerden sorumlu olan. Aynı zamanda yönetmenlik. Yani aslında şöyle, sahneye hakim olduğu için neyi nerede yapacağımızı biliyordu. Çünkü bir insan bütün bir film işi kolektif bir iş, çok zor bir iş. Yani bütün işi Aynen öyle. bir herkesin bütün işin bir kişinin çevirmesi çok zor. Tabii. O yüzden hani böyle işi daha çok iş bölümü yapıp paylaştırma yoluna gittim. Julia da Polonya sahnelerini aldı. Başarılı da geçti. Bu film konusunda biraz heyecanlıyım ben. Kaçış filmi konusunda çünkü ilk defa burada çıkacak. Evet. Henüz vermedik bir yere. Evet. Yani bakalım nasıl Bu konuda da olacak. kendimi şanslı hissediyorum gerçekten. Ve Julia'ya soralım, bu ilk oyunculuk deneyimiydi. Neler hissediyor? Julia, is it your first acting experience in Escape short movie? Yes, it's just my first short movie which I act, and it was so exciting for me because before I was only watching movies. I didn't even act, and I couldn't see myself how I looked. But now I have this experience, this first experience. Maybe it will be important one day. Maybe I will be like. Yani ilerledikçe, oynadıkça kafam karıştı benim de. Oynadıkça daha da ilerleyeceğine inanıyorum ben. Evet, gerçekten öyle. Zaten o ilk oyunculuk deneyimi olduğunu söyledi ve gerçekten çok heyecan vericiydi. Bundan sonra da muhtemelen ki konuşmasından da anlıyoruz. Bu grupla beraber birçok işe imza atacak gibi. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış oyunculuk olarak da.
Polonya'daki sahnelere bakıyorum, şöyle bir hatırlıyorum da aynı zamanda iyi bir de yönetmen. Evet. İlk de yapmış gerçekten Julia. Evet, özellikle oyunculukta da bir devamlılık olayı var. Yani bir sahneyi kestikten sonra konuya hakim olan bir oyuncu kaldığı yerden devam edebilir. Dolayısıyla montaj yaparken bu konuda hiç sıkıntı yaşamadım. Çünkü buradaysa eli bir sonraki planda aynı noktadan devam etmiş. Hiç devamlılıkla Bravo. ilgili bir problem yaşamadım o Harika. konuda. Yani yetenekli derken kastettiğim buydu. Evet. Aziz şöyle, Escape'i biraz bize konusunu anlatır mısın? Sonra izleyelim istersen, Tamam. izleyicilerle sonra paylaşalım. Escape bir kaçışın var. Nereden kaçışın? Nereden nereye gidiyorsun? Julia bu işin neresinde? Escape yani kaçış şöyle bir mahkum. Şimdi kısa film olduğu için bir uzun metrajın içerdiği tüm o işte dönüş, zirve o noktaları içermesi yani kısıtlı zamanda içerirse özet gibi olur. Tabii. Dolayısıyla işlenmemiş noktalar var. Evet yani bu adam neden hapse girdi? Bu açık değil. Ama bir sebepten dolayı hapiste bulunan bir kişinin aşkı için başka bir ülkeye gitmeyi göze alarak hapisten kaçıp işte helikopterle ya da neyse bir şekilde izleyeceğiz zaten. Evet. Kaçıp gitmesi ya da yani kaçarken arkasına takılan polisleri de atlatması gerekiyor. Yani burada bir çatışma yarattık. Polislerden biri de Birisi zaten de Hakan Hakan Vurmaz. Vurmaz ve Emre Şahin. Emre Şahin de İki orada. zorlu dövüşçüye karşı bu sıradan bir mahkumun mücadelesi. Evet. Teknik olarak o detayları film izledikten sonra Evet. sorayım isterseniz. Sevgili izleyiciler, Escape filmi televizyonda ilk defa Ülke TV'de Kısa Film Festivali'nde Escape aksiyon kısa filmi sizlerle. Ve Escape filmini izledik sevgili izleyiciler. Ekip olarak tekrar elinize sağlık. Son bir filmimiz kaldı. Karşılaşma 2. Onunla da zaten veda ederek kapanışı yapacağız. Arkadaşlar yani Julia gerçekten çok iyi. Hem Polonya'daki sahneler. İlk tecrübesi için Evet. oldukça iyi bir başlangıç. Evet. Aslında merak ediyorum bunu Julia'ya sorayım. Bu savaş sanatlarıyla ilgili mi veya bu filmi nasıl buldu? Do you like martial arts and how do you find this project, find this movie? I like to watch martial arts in the movies because you can see a lot of very difficult stuffs which you cannot see in real life if you don't know someone who is doing that kind of stuff. And this project, that kind of projects with martial arts are very interesting because for someone who doesn't know how to do karate or different type of the fight. Evet, I don't know how to say it. Yani değişik dövüş sanatları. Dövüş sanatları, farklı dövüş sanatları. Then this person can see what human body can do, which not all of the people knows, of course, because you need a lot of. Çünkü Julia da Time biliyor to bizim improve. yaptığımız çalışmalarda işte efekt, matte painting dediğimiz o hapishane sahnelerinde matte painting tekniği de kullandık, compositing vesaire ama bizim yaptığımız atraksiyonlarda yani salto, atlama, düşme, çarpma, o hani masaya vurma sizin az önce şey yaptığınız bunların hepsi gerçek. Bunlarda herhangi bir
hile yok. Julia da zaten onları bildiği için hani insan limitinin Evet. nereleri. Yani izlemeyi sevdiğini söyledi Evet. zaten ve işte insanların hani o çok zor yaptığı şeyleri izlemek gerçekten çok, çok keyifli. Anladığım kadarıyla tabii ki bu işle ilgilenmiyor ama izlemesi çok keyifli. Ne Gerçekten olsa öyle. atlayan düşen biziz orada. Atlayan düşen sizsiniz. Gerçekten o koreografiyi biraz konuşalım. Çok uzun sürdü anladığım kadarıyla değil mi? Hakan, Evet. Emre ve Evet. bu üçünüzün yaptığı o dövüş sahnesi. 3 kişi planladık başlangıçta. 2'ye indirdik. Biraz koreografi karışıyor çünkü gerçekten 3 kişiyi yani 4 kişi toplamda senkronize bir şekilde artık kameramanla birlikte çekmek kolay değil. Evet. Ama işte basamak basamak her projede artık daha yeni teknikler deniyoruz. Aynı zamanda koreografinin dışında çektiğimiz kamera, işte kullandığımız renk profili ya da işte yeni ne varsa teknolojiyi takip edip kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Hakan Vurmaz tabii bu Aziz Cem'in filmlerinin ilk kez katılıyorsun Evet. onun filmine ve tabii ki büyük bir renk katmışsın. Eline emeğine sağlık gerçekten de. Sen nasıl buldun? Nasıldı o zorluk aşaması, o disiplin, Aziz Cem'le çalışmak? Bundan sonrası için devam edecek misin? Ya bundan sonrasını projeler olursa göreceğiz. Yani Proje Çok gelirse ikna ettiğini değerlendireceğiz. duydum çünkü de Biraz yani ağırdan çok satayım uğraştın. kendimi. tabii Hakan abi benim dediğim gibi üst evren. Onun benim projemde yer alması benim için büyük bir nimet. Yani Eyvallah. kabul etmesi çok büyük renk kattı kesinlikle. Yani Çok elit Aziz'in- sporcu olduğu için. Diğer filmlerini takip ediyordum ben. Demin izlediklerimiz veya izlemediklerimiz, sizin burada göstermediğiniz başka filmleri de var. Evet. Çünkü uzun yıllardır uğraşıyor yani. Evet. Bu işi hani bir işi iyi yapmak için o işin delisi olmak lazım zaten. Aziz bu işin gerçekten delisi. Çok doğru. Hani ben dün akşam telefonlaştık. Hani sabahlayacağım demişti. Sabahlamış zaten şeyleri gene teknik boyutunu yapması için. Biz hani işin yapım aşamasında filmin mutfak kısmını, montajını şunu bunu zaten Aziz yapıyor kendi başına. Biz işte çekimlerde, koreografide, teknik anlamda biz işin içinde bulunduk. Disiplin dediğiniz zaten bu disiplin bizim yaptığımız işin içinde sürekli olan bir şey. Uzak Doğu sporlarında var olan bir şey. Zaten işimiz Uzak Doğu sporu, sahne aksiyon sahnesi, dövüş teknikleri. Bizim için kolay ama uygulamaya geçince tabii zorlukları var, sakatlıklar olabiliyor, zorluklar oluyor. Bir sahneyi çok defa çekmek zorunda kalıyorsun. Bu gibi zorlukları yaşadık. Sakatlıklarımız da oldu. Ufak da olsa. Benim 18 kez kırık çıkık çatlak dahil. Vay be. Evet. Gerçekten bu işin delisi olmak lazım ve Evet. sizleri tebrik ediyorum. Bütün ekibi tebrik ediyorum abi. Hem disiplinle hem o sporcu disiplininden kopmayarak hem de bu işi sinemaya dökmek. Aynı zamanda farklı bir şeye daha gönül vermek. Yani sinemaya. Evet. Dövüş sanatlarıyla sinemanın Ve bunun birleştiği yer. karşılaşması. Yani nasıl görüyorsun mesela oradan konu açıldı malzeme bir sorayım. Türkiye'de Hakan'la başlayalım. Bu aksiyon filmlerini nasıl görüyorsun? Yani Türkiye'de aksiyon filmleri çekiliyor. Ama hani bizim yaptığımız iş gibi dövüş sahneleriyle değil. Daha biraz işte Türkleştirilmiş hali diyelim artık. Silah, kovalamaca, düşme yani kalkma. düşme gibi kalkma böyle hani şey. olayın hani dövüşle bir teknik boyut yok. Bunu yapabilmek için de bu işin içinde olmak gerekiyor. Yani bir Uzak Doğu sanatını bilmek gerekiyor. Biz mesela karate yapıyoruz. Karateyi bildiğimiz için bir sahnede bir karate icra edebiliyorsun. Yani o işin teknik olarak işini iyi icra edebiliyorsun. Türk filmlerinde görüyoruz hani sinema alanında da dizi alanında da aksiyon filmleri olan filmlerimiz var. Abi biz bunları izlerken haz alıyor muyuz? Ben almıyorum. Hani alanlar vardır belki. Biz bu işin mutfak kısmını iyi bildiğimiz için belki ondandır. Hani bir araba kovalama sahnesi veya bir çarpma düşme bunları da zaten gene bu işin içinden gelen insanlar dublörlüklerini yapıyorlar. Hani Evet yani tabii. spordan yani dövüş sanatının içinden çıkan oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Sinema sektöründe Yani güzel bir aksiyon filmlerin oyuncudan çıkabilmesi adına. Oyuncudan dövüşçü yapmak yerine bir dövüşçüyü oyuncu yaparak belki daha kaliteli Daha iyi işler. bir iş çıkar Evet. ortaya diye düşünüyorum. Evet. Doğru bir mantık. Gerçekten Tabii de. bir aksiyon filminde tabii her şey olması gerekiyor. Yani tabii ki Hakan abinin dediği gibi kovalamaca, silah. Hı hı. Ama bizim özellikle üzerinde durduğumuz kısım koreografi kısmı ki benim en zor olduğunu düşündüğüm kısım. Evet, Çünkü kesinlikle. karşınızdakinin de sporcu olması gerekiyor. Sizinle uygun bir şekilde, organize bir şekilde çalışabilmesi için. Ve koreografi aşamaları normal çekim süresinden çok çok daha fazla. Şimdi birazdan izleyeceğimiz Karşılaşma 2 filmi 12 saat sürdü toplam çekim süresi. Koreografi aşaması 3 hafta sürdü.
koreografi, sadece dövüş koreografileri yani diğer çekim süresi hariç. Evet. Bu arada süremizin de sonlarına yavaş yavaş geliyoruz. Silvio Simak'tan bahsetmek istiyorum, Evet. bir Hollywood yıldızı. Evet. Bize biraz onu hatırlatıp onunla nasıl bir proje tasarladığını da söyler misin? Sonra yavaş yavaş veda edelim. Silvio 2010'dan beri tanıdığım bir arkadaşım, bir büyüğüm. Onunla Secret in the Prusa filminde oynuyoruz. Bu yılın sonlarına doğru vizyona girmesini bekliyoruz. Yani Silvio'nun tabii gelmesi, kabul edip de oynaması bizim projemiz için çok büyük bir nimet, yani bizim için büyük bir şans. Çok da mütevazi bir oyuncu. Hem spor konusunda hem oyunculuk konusunda ondan çok şey öğrendim. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi, oynadı. Projemize renk kattı, onur verdi bize. Evet. 2015'in sonlarına doğru vizyona sokmaya çalışacağız. Ben de merakla ve heyecanla bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki projelerinizde de Kısa Film Festivali stüdyosunda sizi ağırlamayı çok isterim. Aziz Cem, Hakan Vurmaz, çok teşekkürler. Biz teşekkür Julia ederiz. Rosa, thank you very much. I'm glad to see you in the program. And hepinize tekrar teşekkür ediyorum ama şöyle veda edeceğiz fakat Karşılaşma 2 filmiyle veda edeceğiz. Bunu da Evet. zaten daha önce anons etmiştik. Gerçekten o da aksiyon dozajı çok yüksek bir film. Evet. Bunun için de tekrar elinize sağlık ve Sağ bütün olun. ekibe buradan tekrar sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Çok sağ olun. Karşılaşma ekibinde de emeği geçen arkadaşlarımız var. Habib Göktekin ve Samet Töre. Onlara da çok selamlar. Yine buraya katılamayan ama işi olduğu için gelemeyen Emre Şahin arkadaşımız, az önce izlediğimiz. Ona selamlar. Yine Burcu Özlükan'a selamlar. Ve benim üzerimde çok emeği olan Ali Günbey'e çok selamlar. Hocamız, dövüş sanatları hocamız Ali Demirbaş'a selamlar. Aynı şekilde Hakan abi, Emre, ben, Burcu, onun öğrencileriyiz. Evet. Bizden de çok selamlar, sevgiler. Ve sevgili izleyiciler, Kısa Film Festivali'nin burada sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.